Herkese merhaba. Tekrar bir horary sorusuyla birlikteyiz. Haritaya başlamadan önce size bir hatırlatma yapmak istiyorum. 26 Ekim'de yani yarın horary astroloji ve temel seviye astroloji eğitimi başlıyor. İki eğitim bir arada. Astrolojiye sıfırdan başlayacaksanız bu eğitime katılabilirsiniz. A'dan Z'ye astrolojinin temel kavramlarından başlıyoruz. Ardından soru astrolojisini öğreniyoruz. Arzu edenler sonrasında natal astroloji yani doğum haritası okuma astrolojisine de geçiş yapabilirler. Eğer ki siz klasik batı astrolojisi temel seviyeye zaten hakimseniz o zaman 28 Kasım'da açılacak olan sadece horary astroloji eğitimine de katılabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz ya da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Buket Solak alt tire hesabımda. Evet, şimdi haritaya başlayalım. Sorumuz barışacak mıyız? Bir erkek danışan soruyu soruyor. Biliyorsunuz her zaman yükselenden başlıyoruz haritayı okumaya. 29 derece 25 dakika yay burcu yükseliyor. Burada haritayı yargılamadan önce dikkat edilecek kısımlardan birisi son derecelerde olması yükselen derecesinin considerations before judgment diye geçiyor. Son dereceler yükseldiğinde soruyu sormak için geç kalınmış olabileceğini gösteriyor bize. Bazen 29 derece 25 dakika yani son dereceler olduğu zaman harita okunmaz mı, iptal mi edilir diye sorular geliyor. Hayır, okunabilir. Eski dönemlerde bunu tehlikeli bulmalarının sebebi o dönemde kendileri hesap yaptıkları için bizim gibi böyle bilgisayar sistemleri yok. Yanlış hesaplama olabileceğinden dolayı ve eğer ki yükselen burç değişiyorsa komple harita değişecek. Yani tamamen yanlış bir hüküm verilebileceği için dikkat edilmesi konusunda uyarmışlar. Bunu biz nasıl kullanıyoruz? Az önce belirttiğim gibi soruyu sormak için geç kalınmış olabilir ya da artık hani bu gündemle ilgili bizim yapabileceğimiz bir şey kalmamış olabilir. Yani bitmiş bir konudan bahsediyoruz. Artık ufukta görünen tek şey o konunun sonuna gelinmiş olması. İlk etapta bunu bir gördük. Saat yöneticisine baktığımızda güneş saatinde sorulmuş bir soru olduğunu görüyoruz. Klasik astrolojide özellikle Horary'de e, saat yöneticisiyle ASC yöneticisinin uyumlu olması önemli. Bu sorunun radikal olduğunu gösteriyor. Radikal olması da sorunun kale değer okunabilir olduğu anlamına da geliyor. Bunu nasıl kullanabiliriz? Saat yöneticisi gezegenin haritada nerede olduğuna bakabiliriz. Saat yöneticisi gezegenin haritanın hangi evini yönettiğine bakabiliriz. Burada Güneş Yay burcunda üçlü yöneticiliğe sahip olduğu için ateş elementinde uyumlu olduğunu görüyoruz ve Güneş bu haritada 8. evi yönetiyor. Yine ASC'ye uygun benzerlikte, uygun bir şekilde 8. ev yani bitme ve sonlanmaları temsil eden Güneş saatinde sorunun sorulduğunu görüyoruz. Yükselene geldiğimizde Yay burcu soruyu soran kişiyi temsil edecek. Yay burcu 2 derece 17 dakika Koç burcunda ve retro. Jüpiter'in Koç burcunun 2 derecesindeki tek asareti terim yöneticiliği. Üçlü yöneticiliği yok çünkü bu bir gündüz haritası. Ve aynı zamanda retro ve cadent bir yerleşimde. Cadent olması üçüncü evde olması anlamına geliyor. Enerjinin düşük olduğu bir evde. Ve aynı zamanda retro olması da e, konuyla ilgili kişinin çok daha bir şey yapma niyetinde olmadığı ya da enerjisinin ve motivasyonunun olmadığını bize gösteriyor. Karşı tarafa geldiğimizde ilgili gösterge Merkür olacak. Merkür 26 derece 19 dakika Başak Burcu'nda. Merkür Başak Burcu'nda hem yönetici hem ev yöneticisi hem yücelim yöneticisi. Oldukça avantajlı bir konumda. Ve dokuzuncu eve yerleşmiş. Dokuzuncu evde Cadence bir ev ama burada Merkür güçlü bir yerleşimde olduğu için karşı tarafın bulunduğu yerde rahat olduğunu söyleyebiliriz. Ve dikkat ederseniz Merkür dokuzuncu evde uzakları anlatan bir yerde. Yükselende de Yay burcu yükseliyor. Ve soruyu soran kişiyle hakkında sorduğu kişi yani partneri farklı ülkelerdeler. Yani burada uzaklıkla ilgili bir gündem olduğunu da burada görüyoruz. Ay'a baktığımızda
Ay da artık Cadent diyebileceğimiz bir konumda. Üçüncü evin girişinde ve Balık burcunda. Ay da Balık burcunda üçlü yöneticiliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ortak yönetici. Yani kişinin bulunduğu durum itibariyle üçlü yöneticiliği hatırlarsak hani şartların çok fazla orta düzeyde olması ya da şartların çok fazla değiştirmeyebileceğini gösteriyor ve cadent olması da yine bunu destekliyor. Çünkü üçüncü leve yerleştiğinde olayla ilgili aksiyon alma konusunda bizim enerjimiz düşük kalıyor ya da dışsal koşullar çok bizi desteklemez nitelikte oluyor. Burada hem ascendant yöneticisi hem ay yardımcı gösterge cadent bir pozisyonda güçlü değil. Açıları incelediğimizde iki gösterge arasında bir açı da bulamıyoruz Jüpiter ve Merkür arasında. Ayın açısına baktığımızda hemen bir bakalım. Ay ilk olarak şöyle bir gözden geçirelim. Kime gidecek? Uranüs'le açısını gerçekleştirecek. Evet, Uranüs'le açısını gerçekleştirecek. Uranüs'te sürdürülebilirliğin olmadığını gösteriyordu. Bunu sürekli tekrar ediyorum. Ani değişimler olabilir, kopma olabilir. Yani burada konunun daha çok dağılmasına ilişkin bunu yorumlayabiliriz. Çünkü göstergelerin de hiç birbiriyle açık kurmuyor olması bizim için önemli. Neticede danışanımla konuştuğumda sonuç şuydu. Gerçekten de bu karar verilmiş, ayrılık konuşması yapılmış, hani yollar ayrılmış. 29 derece ascendant çalışıyor. Ve soruyu soran kişi üçüncü evde ve retro bir gezegen olarak gerçekten ben adım atmak istemiyorum dedi. Benim adım atmaya kesinlikle bir niyetim yok dedi. Yani şartlarını değiştirmiyor ya da içsel dışsal motivasyonu yok. Karşı taraf ise ayrılmayı isteyen karşı taraf. Gördüğünüz gibi olduğu yerde gayet memnun. Ve uzakta olması yine bu konu içerisinde e, etkili faktörlerden biri. Çünkü gezegenler de birbirlerini görmüyorlar. Birbirlerinin aversiyonunda kalan burçlarda yer alıyorlar. Sonuç olarak karşı tarafa baktığımızda karşı tarafta Neptün'den yeni ayrılmış. Yani kafa karışıklığı oldu, beklentileri oldu ama beklentilerini gerçekleştiremediği çünkü Neptün orada bir hayal kırıklığı yaşatacaktır ve de kişinin karar vermesini de zorlaştıracaktır. Ve bunu geride bırakmış. Şimdi ise artık 4 derece sonra burç değiştirecek ve aynı zamanda Plüto'yla da üçgen açı yaptığını görüyoruz. Plüto da bizim önüne geçemediğimiz durumları anlatıyor. Birazcık daha kontrolümüzün dışında olan olayları bize gösteriyor ve gizliliği de anlatıyor. Uzakta olması zaten hani bu gizliliği de destekleyecek bir konumda. Evet, bugünkü haritamızda ilişkiyle alakalıydı. Umarım size faydası dokunmuştur. Bu tarz haritaları derslerde bolca çözüyoruz. Danışan haritalarını çözmek çok daha güzel oluyor. Çünkü sonuç hakkında da konuşabiliyoruz. Açıların nasıl çalıştığını görmüş oluyoruz. Dediğim gibi eğer siz de benimle birlikte horary astrolojiyi ve temel seviye astrolojiyi öğrenmek istiyorsanız sizi eğitimlere bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.